Metehan, hayalindeki dünya devletini kurmak için önündeki tüm engelleri yıka yıka gelir. Çinlilere muhteşem akınlar başlatır. Ansızın gelir, gece yarısı gelir, devasa ordularla gelir. Önünde durmak imkansızdır. Nitekim koskoca Çin devleti sayısal olarak kendisinden küçük olan bu dünya kahramanıyla baş edemez. 18 milyon metrekarelik dev bir devlet oluşturan Türk Kara Kuvvetleri kurucusu zekası, cesareti ve atılganlığıyla dünyada eşi benzeri olmayan bu müthiş komutanın hayat hikayesi oldukça ilginçtir. Tüm dünyaya ordu olmayı öğreten adam Metehan'ın hayatı. Hakkındaki birçok bilgi Çin kaynaklarına dayanmaktadır. Metehan'ın ulaştığı bu muazzam güç en çok onun dünyaya öğrettiği askeri disiplinden gelmektedir. Metehan, M.Ö. 209 ile M.Ö. 174 yılları arasındaki Türk-Hun hükümdarıdır. Orta Asya Türkçelerindeki şekliyle Bahadır ve kahraman anlamına gelen Bagatur olarak anılmaktadır. Metehan, M.Ö. 234 yılında Teoman Han'ın büyük oğlu olarak doğmuştur. Çocukluğundan beri iyi bir komutan ve savaşçı olarak yetiştirilmiş, tecrübe kazanmıştır. Türk adetlerine göre Teoman Han'ın Türk eşinden olan büyük oğlunun yani Metehan'ın veliaht olması gerekiyordu. Ancak Çinli eşinin etkisinde kalan Teoman Han, Metehan'dan kurtulup Çinli eşinden olan küçük oğlunu veliaht yapmak isteyince hanlığındaki beyler ve Metehan buna karşı çıktı. Bunun sonucu baba oğul arasında liderlik mücadelesi başladı. Metehan kendisine bağlı askerlerle birlikte babasını yendi ve onu öldürterek M.Ö. 209 yılında Hunların başına geçti. Türk tarihinde ilk kez bir şehzade devlet uğruna babasıyla taht kavgasına girip onu öldürmüştü. Ancak Teoman Han'ın adetlere aykırı hareket etmiş olması nedeniyle bu olay Türk toplumu tarafından olumsuz karşılanmamış, aksine Hunlar Mete'nin babasını öldürmesini doğru bir hareket olarak görmüştür. Metehan'ın en meşhur özelliklerinden birisi inanılmaz ok atışlarıdır. Sadece kendisinin değil, tüm ordusunun isabetli ve öldürücü ok atışları sayesinde muazzam zaferler elde ederler. Bazı kaynaklara göre 400 metreden bile öldürücü ok atışı yapar. Islıklı okun mucidinin Metehan olduğu kabul edilir. Metehan askerlerine yani dünyanın ilk nizami ordusuna öncelikle sadakati öğretir. Disiplini, emre itaati öğretir. Metehan, askerlerine emre itaati öğretmek için dehşet verici bir yola başvurur. Metehan, okunun yönünü nereye çevirirse tüm askerleri de aynı hedefe hiç düşünmeden ok atmaktadır. Bir gün bunu sınamak için okunu atına yöneltir ve askerlerden de atına nişan almalarını ister. Bu önemli bir olaydır. Çünkü milattan 3000 yıl önce Türkler tarafından ehlileştirilip yük ve binek hayvanı olarak kullanılan at, onların hem en büyük serveti, sevgilisi, aynı zamanda atalar ruhuna kurban edilen kutsal bir varlıktı. Dolayısıyla öyle kolay kolay ortadan kaldırılacak ya da kolay vazgeçilecek bir varlık değildi. Metehan'ın sağındaki ve solundaki bazı askerler Metehan'ın atına ok atma cesaretini gösteremediler. Bunun sonucunda Metehan belki de dünya tarihinde ilk defa askeri ceza kavramını getirdi. Metehan okunu tek tek tereddüt eden askerlerine yöneltir. Her seferinde yüzlerce ok gösterilen hedefte bulunan askerleri delik deşik eder. Ordunun sayısı azalsa da çelikten bir ordu oluşturur. Metehan bir gün esaretinin intikamını almak için babasının peşine düşer. Av yapan babasını bulur ve okunu ona yöneltir. Ardından binlerce ok havalanır ve Metehan'ın kendisi için ülkenin babadan önce geldiğini ispatlar. Saniyeler içinde ölen babasının cansız bedeni, Metehan'ın ordusunu dünyanın en sadık ordusu haline getirecek ibretlik bir ders oluşturur. Metehan ilk olarak bütün Türkleri tek bir bayrak altında topladı. Toprak isteyen Doğu komşuları Donghu'yu yenilgiye uğratarak vergiye bağladı. M.Ö. 208'de ise hakimiyeti altına aldı. Donghu'yu yendikten sonra Kuzey Moğolistan'da yaşayan Tunguz gibi halkları da ülkesine kattı. Bölgede yaşayan Altay, Moğol, Tunguz ve Türk ve benzeri kavimlerini egemenliği altına alarak askeri ve stratejik olarak daha güçlü bir hale geldi. Turan, Büyük Türkistan'ı geri aldı. Batıya 2 akın daha yaptı.
Türk boylarını Hun egemenliği altında topladı ve örgütledi. Metehan kendisine rakip olabilecek kişilerden kurtulduktan ve devlet içerisinde asayişi sağladıktan sonra tahta çıkış törenini icra ettirerek Shanyu unvanını aldı. Hun tahtına genç ve tecrübesiz bir Hakan'ın çıktığını gören Moğollar bu fırsattan istifade etmek istediler. Metehan'dan güneybatıdaki komşuları Moğollar, Metehan'ın babası Teoman'a ait bir günde 500 kilometre koşan atı bir elçi vasıtasıyla istediler. Metehan, devlet adamlarının karşı çıkmasına rağmen bu isteklerini yerine getirdi. Moğol hükümdarı bu defada iki devlet arasında boş bulunan toprak parçasının kendisine verilmesini istedi. Metehan bu talebi de devlet meclisinde müşahede ettirdi. Bazı üyeler böyle bir toprak parçasının önemi olmayacağını söyleyerek vermeye razı oldular. Fakat Metehan, toprağın devletin esası olduğunu, topraksız devlet olamayacağını söyleyerek verelim diyenlerin başlarını vurdurdu. Kararlı bir şekilde ordusunu alarak doğuya doğru sefere çıktı. Moğolları müthiş bir yenilgiye uğrattı. Reislerini öldürdü. Moğolların bir daha kendilerine gelemediği bu zaferden sonra Hun sınırları doğuda Moğolistan'ın doğusuna kadar genişledi. Metehan burada kendisine ait olan at ve eğerini vermekte tereddüt etmemiş ama halkın malı olan toprak söz konusu olunca taviz vermektense savaşmayı tercih etmiş ve bu tavır tüm Türk tarihi boyunca Türk devlet anlayışının temelini oluşturmuştur. Burada Metehan için önemli olan devletinin ve milletinin geleceğidir. Birlikten kuvvet doğar felsefesine inanan Metehan, ilk iş olarak Türkçe konuşan tüm halkları Hun hakimiyetine alıp Türk siyasi birliğini kurmuştur. Daha sonra Türklerin akrabası sayılan Tunguzları ve Moğolları bir araya getirmiş ve sadece Orta Asya'ya değil, o çağda önünde kimsenin duramayacağı büyüklükte bir ordu teşkil etmiştir. Hun devletini tüm dünyanın en büyük gücü haline getirerek bir imparatorluk haline getirmiştir. Metehan başa geçtiğinde ilk olarak ordu sistemini düzenlemiştir. Çağrılınca gelen, savaş bitince dağılan, düzensiz güçlerden oluşan bir kuvvet yerine örgütlü, iyi eğitimli ve profesyonel askerlerden oluşan bir orduyla ilk düzenli orduyu oluşturdu. Emirlerin birliklere daha kolay ulaştırılmasını ve ordu üzerindeki komuta gücünün arttırılması için ordu 10 ve katları şeklinde sayılara ayrılarak birlikler bu şekilde oluşturuldu. Onbaşı, yüzbaşı, binbaşı, tümenbaşı rütbelerinde kumandanlar tayin etti. Böylece en karmaşık savaş alanlarında bile yönetimsel kargaşa yaşanmadı. Günümüzdeki ordu sistemlerinin temellerini atmış oldu. Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi 1363 yılı olarak kabul edilmekteydi. Nihal Atsız 1963 ve 1973'te Türkiye Kara Ordusu'nun kuruluş tarihinin Metehan'ın tahta geçtiği M.Ö. 209 olması gerektiğini yazmıştır. Sonrasında ise Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi M.Ö. 209 olarak değiştirildi. Bu tarih bugün Türk Kara Kuvvetleri armasında da yer almaktadır.